Kur'an cennette tomurcuk göğüslü kızlar vaat ediyor mu? Kur'an-ı Kerim'in cennet ödülleriyle alakalı söylediği ifadeleri hepsine, bütün Kur'an'a bakarak yaklaşacaksak, ödüllerin bir defa erkeklere de kadınlara da aynı şekilde verildiğini görürüz. Yani erkeklere ayrı ödüller, kadınlara ayrı ödüller diye bir taksimat yapamayız. Kur'an ödülleri cennetliklere diye belirler. Bu genel bilgiyi verdikten sonra sizin sorduğunuz özel soruyu cevaplayayım. Şimdi cennette ödüllerin cinsiyeti üzerinden değil, cennet arkadaşlığı üzerinden sunumlar yapılır Kur'an-ı Kerim'de. Mesela huri kelimesi kullanılır. Bunun dişisi erkeği aynıdır. İşte vildan kelimesi kullanılır. Bunun dişisi erkeği yok. Gılman kelimesi kullanılır. Bu da öyle. Dişisi erkeği yok. Yani bu bir cennet arkadaşlığıdır. Burada bir cinsiyet üzerinden bir arayışa girmek doğru değil. Bu arada Kur'an-ı Kerim'de takip edilen anlatım metotlarından biri şeydir. Bir dizi eğer birden çok unsurdan meydana geliyorsa, o dizinin içinde anlatılanlar birbiriyle uyumlu kelimelerden, birbiriyle uyumlu detaylardan seçilir. Yani alakasız şeyler yan yana gelmez. Mutlaka alakalı şeyler yan yana gelir. O soruyu bu çerçevede ele alacağız. 2, Kur'an-ı Kerim'de birilerine yönelik bilgi verilirken onun önünde veya sonunda onun zıddıyla alakalı da bilgi verilir. Bunu şunun için söylüyorum. Sizin sorduğunuz soru işte göğüsleri yeni tomurcuklanmış genç kızlar. Peki nereden geçiyor bu? Nebe suresinin 33. ayetinde geçiyor. Peki bu 33. ayet nihayetinde tek başına bir ayet mi, yoksa bir bağlamın içinde mi geçiyor? Bağlam var burada. Bağlam 31. ayetten başlıyor. 31, 32, 33, 34, 35, 36. ayetler. Hatta 37. ayeti de işin içine katmamız gerekir. Çünkü cennetliklere, yani muttakilere vaat edilen ödüller bağlamında geçiyor bu. Bu ifade, yani muttakilere, cennetliklere verilecek ödüller, bunun öncesinde anlatılan cehennemliklere yönelik ceza ile ilişkilidir. Onun karşıtıdır yani. O zaman cennetliklere verilecek ödüllerin ne olduğunu doğru anlamak istiyorsak, cehennemliklere vaat edilen cezanın ne olduğunu bilmemiz gerekir. Peki bakalım. Önce cehennemliklere vaat edilen cezayı bakalım. Diyor ki orada Allahu Teala, bu 21. ayeti Nebe suresi 21, 22, 23, 24, 25, 26 cehennemliklerle ilgili olan, cennetliklerle ilgili olan da 31, 32, 33, 34, 35, 36. Aynı yani ayet sayıları da. İnne cehenneme kânet mirsaden. Cehennem böyle gözetlemektedir. Littâgîne meâben. İşte yani dönüş yeri olarak azgınları beklemektedir. Lâbisîne fîhâ ahkâba. Onlar orada çağlar boyunca kalacaklardır. La yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâba. Orada serin ve uygun bir içecek tatmayacaklardır. İçecekten söz ediyor bakın. Serin, soğuk ve içilebilir bir şey tatmayacaklardır. İlla hamimen ve gassâka. Sadece ne derler ona? Kaynar su ve bir irin tadacaklar. Tadılacak, içilecek şeyden söz ediyor. Cezaen vifaka, yaptıkları kötülüklerin karşılığı olarak bu onlara ceza olarak verilecektir. Neyi söyledi? Verilecek ceza meşrubatla alakalı, bir serinlik ve içilebilirlik arz etmeyen, işte böyle kaynar su ve irinden oluşan bir sunum söz konusu. Şimdi bunun karşıtı bir şeyi anlatacak. Buna Kur'an'ın mesaniyelik üslubu deriz biz. Bir şeyi zıddıyla, karşıtıyla anlatmak.
Önce cehennemlikleri anlattı. Şimdi geliyoruz cennetliklere. Ama oradaki konuyu unutmayacağız. Onun karşıtıdır çünkü bu. Diyor ki inne lil muttakine mefaza. İşte muttakiler için bir büyük bir başarı vardır. Kurtuluş vardır. Fevz başarı demek yani kurtuluş. Nedir bu kurtuluş? Bu ödül. Hadaika bahçeler ve anaben ve üzüm bağları. Bahçeler ve bağlar ve kevaibe etraba, işte kevaibe etrab, onun üzerinde duracağız. Ve kesen dihaka ve bir de dolu kaseler. Peki cehennemliklere ne verilecekti? Meşrubat. Kaynar su ve irinden oluşan bir içecek. Bir ceza bu. Şimdi buna karşılık cennetliklere de bahçeler veriliyor, üzüm bağları veriliyor. Bir ayet geçiyor, öbür ayette de dolu kaseler. Şimdi arada kevaibe etraba diye iki kelimeden meydana gelen bir ifade var. Bu ifade vaat edilen şeylerin birbiriyle uyumlu olması gerektiği esasından hareket ederek bahçe ve dolu kadehle ilişkili bir şey olması lazım. Bu arada işte göğüsleri yeni tomurcuklanmış kız ifadesi hiçbir şekilde ne cehennemliklere verilecek cezanın karşılığı olarak düşünülebilir, ne de oradaki işte soğuk su, meşrubat bulamamanın karşılığı değil. Burada bambaşka bir şeyden, bağlardan, bahçelerden ve dolu kadehlerden söz ettiği bağlamda iki anlam akla gelir. Bunlardan bir tanesi kevaibe etraba, birbiriyle uyumlu üzüm salkımları demektir. Birbiriyle uyumlu. Zaten bağlar ve üzüm salkımları ve sonra da dolu kadehler bir meşrubat. Çünkü cehennemliklere yönelik cezada öyle bir ifade vardı. Onun tersi olacak bu. Orada kaynar su irin, burada üzüm suyundan meydana gelmiş bir dolu kadeh ödülü var. Ya böyledir yahut da meselenin bir bahçe boyutu da olduğu için bir de etraben kelimesi turab toprak demektir. Etrab, turab aynı kökten gelir. Kevaibe etraba esasında ikinci anlam olarak. Kevaibe etraba toprakla ilişkili yumru şeyler. Bu kevaib kelimesi Ka'beyn kelimesi var. Maide suresi 6. ayette geçen böyle uyluk kemikleridir. Böyle yumru şeklinde olduğu için onlara Ka'beyn denir. Kevaib de onun çoğuludur. O kevaib topraktan çıkan yumru şeyler. Hani turptu vesaire. Ya da öyle bir şeydir. Ya bahçeyle ilişkili topraktan çıkan yumru meyveler ve onların sularından oluşan dolu kadehler veyahut da bağlarla ilişkili olarak birbiriyle uyumlu üzüm salkımları ve onlarla dolu kadehler manasına gelir. Hiçbir şekilde sizin ifade ettiğiniz gibi genç işte sabi ya da yeni ergen olmuş kız çocuklarının vücut özellikleriyle alakalı herhangi bir gönderme kesinlikle ve kesinlikle Nebe suresinin 33. ayetinin konusu değildir.